Başlıyoruz galiba. Bence başladık bile. Şu anda kendi yelken teknemizin üzerindeyiz. Yaklaşık 2 aydır bu teknede yaşıyoruz ve sizlerle bu anılarımızı paylaşmak için dedik bir ekran karşısına geçelim. Evet, şimdi 3 aydır bu tekne işleriyle uğraşıyoruz. 3 ay önce almaya karar verdik. O günden bugüne o kadar çok şey yaşadık ki bir türlü şöyle kamera karşısına geçip de rahat rahat oturup da rahat bir anlatamadık yani. O yüzden dedik ki biz bugün artık kamera karşısına geçelim. Şöyle güzel gün batımı böyle bu altın saatler denilen saatleri bekledik özellikle. Sessiz, sakin bir koyda size teknede yaşam hikayemizi anlatmaya başladık. Muhtemelen bu bizim ilk bölümümüz olacak. Şu anda Bozburun'dayız ve dedik ki bugüne kadar böyle çok sohbet etme imkanımız olmadı. Son 3 yılımızda biz dünyanın farklı yerlerinde bir koşturmaca içerisindeydik ve hem onları çok kısa anlatalım ama onun detaylarını ayrıca bölümde konuşalım istedik. Hem de bu denizde yaşam hikayesi, teknede yaşam hikayesi nasıl başladı onları paylaşalım istedik sizlerle. Şöyle bir çok kısaca bir hikayemizi toparlayalım. İkimiz de 10 yıl boyunca kurumsal hayatta beyaz yakalı çalışanlardık. Şu an ben hala beyaz yakalıyım. Evet, benim yakasız şu an. Yakalarımız da kötü bir şakaydı ama tamam. Okey. Kestim. Burayı kesiyoruz onu. Aynı şirkette çalışıyorduk. Orada tanıştık. Sonra evlendik. Evlendikten sonra böyle içimizdeki bu seyahat etme aşkını bir türlü durduramadık. Her yere gidip gelmeye başladık ama öyle bir seyahat temposu öyle bir durduramadık ki izinler eksi 25 bin lira geldi. O kadar evet. yani. Yani her cuma çıkıyoruz. Pazartesi sabah geliyoruz. Bayram, İzinler, bayramlar böyle full seyahat ediyorduk. Sonra biz artık bir noktada böyle ya kurumsal hayatta kalacaktık ya seyahat kısmı seçecektik. Seyahat ederken tabii seyahatlerimizde keyifliyim diye yarattığınız markada, platformda, Instagram'da, YouTube'da, blogda, farklı mecralarda görsel, yazıyla anlatmaya başladık ve biz kendimizi video alanında geliştirmeye başladık aslında. Videolar çekmeye başladık, editlemeyi öğrendik. Sonra ekipleştik hatta ilerleyen zamanlarda. Tabii. Ve o hikaye böyle büyüdü. Ailemiz büyüdü, keyifliğimi sevenler büyüdü ve bugünlere kadar geldi. Bugünlere kadar böyle geldi. İşte 2018'in başında tabii ondan öncesi böyle birazcık daha farklı videoda uzun anlatacağımız bir hikayesi var. Ben mesela 6 ayda ancak karar verebildim hani. Çünkü çok güzel giden bir kurumsal hayatımız da var. Çok memnunduk. 2018'in başında biz dedik ki artık bu yola çıkmanın zamanı geldi. Ve evimizi kapatmaya karar verdik ve bir gelirimiz yoktu, sabit bir gelirimiz yoktu. Öncelikle istifa ettik işlerimizden. Kendi dedik bir kafamız rahatlasın. Çünkü işle beraber ikisine konsantre olmak çok güçtü. Evimizi kapattık, çok sevdiğimiz evimizi. Arabamızı sattık, motorumuzu sattık, eşyalarımızı depoya kaldırdık ve tek yönlü sayılabilecek bir yolculuğa çıktık. Tayland'a gittik. Tabii ki o zaman ufak destekçilerimiz vardı. Tabii. Biz de markalar için içerikler üretmeye başlamıştık aslında. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Bunu ayrıca bir videoya çekeceğiz. Evet. Nasıl hayatımızı geçindiriyoruz? Yani nereden para kazanıyor bunlar diyorsanız o gelecek yakında. Ve 2018'de bu yolculuğa çıktıktan sonra en kötü 6 ay sonra döneriz dedik. Şimdi yolculuk bambaşka yerlere geldi ve Miray'ın da benim de aslında Miray'ın daha çok benim daha sonra hayalim olan bir hayalimizi de gerçekleştirdik bu yolculukta. Ne yaptık? Benim çok büyük bir hayalim televizyon programı yapmaktı. Bizi bu yolculuk öyle yerlere getirdi ki farklı prodüksiyon işleri yaparken televizyon programımız oldu. Miray ve Tolga'ya Rota Haber Global'de bir sezon boyunca yayınlandı. Çok da güzel bölümler yayınladık. Gidip orada YouTube'dan hesabımızdan ayrıca bakabilirsiniz. Hani hala severek izliyorum. Ben kendim izliyorum. Yurt dışı aşkımı öyle bu pandemi sürecinde. Bizimle birlikte dünyanın en keyifli rotalarını keşfetmeye var mısınız? Biz iki seyahat tutkuna aşık, İçimizdeki keşfetme arzusunu daha fazla bastıramadık. İstifa ettik, evimizi kapattık, düştük yollara. Keyifliyim dediğimiz anları biriktirmek üzere dünyanın farklı köşelerini keşfe çıktık. Bu keyifli maceralara sizi de ortak etmeye geliyoruz. Tam televizyon programımızın 1. sezonu tamamlandı. Arada dedik ki biz şöyle bir de artık hani yorulduğumuz için böyle güzel de bir tatil yapalım. Bizim böyle bir şeyimiz var, listemiz var böyle yapmak istediklerimizden oluşturduğumuz bu hani İngilizce'deki bucket list denilen listelerden bir tanesi. Ölmeden görülecek şeyler, gidecek Ölmeden şeyler, yapılacak aktiviteler gibi bir şey. Onların da bir tane maddesi vardı. Brezilya'da karnavala katılmaktı. Brezilya karnavalına katıldık. Şubat ayında yaklaşık böyle 3 haftalık bir süreçte. Çok da eğlenceliydi bu arada. Çok keyifliydi. Brezilya'daydık.
Sonra Brezilya'dan döndük. Biz tam böyle 9-10 Mart civarı döndük galiba değil mi? Evet. Ya da 8-9-10. Neyse o civarda döndük. Biz döndükten birkaç gün sonra Bu tatsız pandemi süreci başladı ve biz de bu pandemi sürecinde aslında biraz dinlendik, düşünmeye fırsat bulduk ve sonrasında da aslında bir karar aldık. Şu anda bulunduğumuz yelkenlimizin üzerindeyiz. Dedik ki bu süreçte dünya değişiyor, herkes böyle bir farklı bir yola gidiyor. Yurt dışı seyahatler açılıyor ama biz hemen gitmek isteyecek miyiz bilmiyoruz. O yüzden bizim de bayağıdır yapmak istediğimiz bir hayalimiz vardı. Daha çok benim de bu aslında. Miray da sonra buna ortak oldu. Umarım sevmiştir benim kadar diye sırayla düşünüyorum. hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Televizyon programı benim hayalimdi. Yelkenliyle gezmek Tolga'nın hayaliydi ama böyle yani birbirimizi idare ediyoruz. Aslında evimiz yoktu ve kendimize hem ev hem denizde bir ulaşım aracı hem de Türkiye'nin en güzel koylarında, en harika yerlerinde yaşamak, keyif almak için bir araç edindik ve bir yelkenle aldık. Küçük bir yelkenle bu yolculuğumuz başladı. Bu arada buna nasıl karar verdik dersek de o da şöyle oldu. Oturduk biz işte bu Mart'tan Haziran'ın başına kadar dedik ki ya biz hangi anlardan en çok keyif alıyoruz? Bir de böyle artık kafası geldi ya böyle hepimize. Ya hayat kısa, hani yarın ne olacağımız belli değil, 2 gün sonra ne olacağımız belli değil. Birazcık daha böyle hani çok çalışalım değil de birazcık daha böyle keyfi ön plana koyalım. Ne yaparsak çok keyifliyiz dedik. Ve o sırada bayağı bir düşündük. Bu sene keyifli olmak istiyoruz ve bunu bir yelkenli üzerine yapmak istiyoruz ve bir yelkenle aldık. Bunun sebebi de şuydu, biz baktığımız zaman denizde çok keyifliyiz. Ondan sonra mesela Royal Caribbean kruzlarının dünyadaki markaçlarından bir tanesiyiz ve biz kocaman kruz gemilerden indikten sonra bile mesela Hırvatistan'da hemen gideriz. Küçük bir tane böyle kıçtan böyle motorlu bir tane tekne alırız. Onunla koyları gezmeye devam ederiz. Ya hep böyle mutlu olduğumuz anlar, hep aklımıza gelenler hep deniz üzerindeki anlarda. Bir de palmiye ağaçları altında olmayı çok seviyoruz. Sonra dedik ki ya biz hem deniz üzerinde olup hem palmiye ağaçları arasında nasıl olabiliriz? Hurmalık'a gidersek oluruz. Böyle koylar keşfettik. Denizin içine kadar ağaçlar var. Palmiye ağaçları, böyle hurma ağaçları ve yaklaşık 2 aydır denizin üzerindeyiz. Çok zorlu şeyler yaşadık. Bayağı bir tecrübe edindik ama denizde öğrenmenin yaşı, zamanı kesinlikle yok. Ve dedik ki biz bunu yaşıyoruz, bu süreçten geçiyoruz. Bu süreci A'dan Z'ye dokümente edelim. A'dan Z'ye sizlere de. Çok güzel tavşan geçiyor. Evet, tavşan adası burası zaten. Kiselim. Çok güzel. Şu an arkamda tavşanlar var. Böyle manzaralara bakmak için dedik ki biz bu hayatı hem yaşayalım hem de insanlara yol göstermek için denizciliğe, A'dan Z'ye, tekne almaktan her şeyini aslında anlatalım istedik. Yani aslında biz bu video serisini biraz şu amaçla yapıyoruz. Bakalım ne kadar amacımıza ulaşacağız. Hani onu da sizlerle birlikte göreceğiz aslında. İzleyenlerle birlikte bu olacak. Bir kişi ben böyle yeni bir hobi edinmek istiyorum dediğinde ya da işte teknede yaşamaya başlamak istiyorum, tekne yelken öğrenmek istiyorum dediğinde hangi aşamalardan geçiyorsa biz bunları kendimiz bu yoldan geçtiğimiz için, tabii ki herkesin serüveni kendinedir bu arada ama bizim geçtiğimiz yolu böyle ben ona dokümantasyon diyorum yani belgesel kıvamında her şey olduğu gibi böyle yaşanmışlıkları dokümente ederek bir şeyler çektik. Şimdi onları paylaşmaya başlayacağız. Bu arada şöyle bir noktaya da çok ufak değinmek istiyorum. Elbet bizim de yanlışlarımız olacak. Hata yapacağız. Bu hataları yaptığımızı fark ettiğimizde söyleyeceğiz. Bu hataymış diye. Ama her hatayı fark etmeyebiliriz. Onu da söyleyelim. Evet. Hani orada da artık birbirimize idare edeceğiz. Yani siz bizi, biz sizi. Yazarsınız yorumlara ya bu da böyle olmuş falan diye. Hani bu şekilde birbirimizi idare ederek bir yolculuk yapacağız. Bu kanal %100 bir yelken eğitim kanalı değil. Hani biz aslında yaşamımızı bunun üzerine geçiriyoruz. Tabii ki eğitimlerimizi çok sıkı aldık ama hatalar yapabiliriz. Miray'ın dediği gibi bizi düzeltin. Hep beraber öğrenelim. Türkiye çok güzel bir yer. İnanılmaz güzel koylarımız. Gerçekten burasının denizi, koyları muhteşem. Ve denizcilik bence çok daha gelişmeye açık burada. O yüzden biz güzel bir adım attığımızı düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Evet ve şimdi bundan sonra teknede yaşam serüvenimiz başlıyor. Ve bu kanalda bundan sonra göreceğiniz videolarda tekne nasıl alınırdan, nasıl karar verilirden, eğitimlere, sonra gittiğimiz keyifli koylara, maceralarımıza kadar, hatta yaptığımız yemeklere kadar falan bir sürü şey bulacaksınız. Bundan sonra böyle bir seri geliyor. Biz de bu videoyla size böyle bir seri geleceğinin haberini vermek istedik. Hazırsak başlıyoruz. Başlıyoruz. Teknede yaşam başlıyor. Rüzgarımız kolay olsun. Provanız net olsun. Bunun anlamını çok iyi anlayacağız ilerleyen bölümlerde. Çok önemliymiş. Yani müthiş önemli bir sözmüş. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bu arada
yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen böyle altta abone ol tuşu var. Ona basıp eğer bir de zili açarsanız o zaman size biz her video koyduğumuzda bir haber gelecek. Balıkları ve kaplumbağaları ilk siz göreceksiniz öyle olduğunda. İlk görmek için o zili açmanız gerekiyor. Bence açmanıza fayda var. Çünkü her hafta yeni bölümler yükleyeceğiz ve çok güzel bölümler gelecek. Bizimle kocaman bir aile olun. Beraber gezelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay Keyifle bay. kalın. Bay bay. Bu arada gün battı Tolga tam şu anda çok. Unutmayın, dünya bizim, dünya hepimizin.